Parlıyor muyuz sanki? Ay gibisin mübarek. Hı. Başlayalım mı? O değil de başlayalım. Tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zafer. Ben Şebnem. Neyse biz bugün ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Hiçbir fikrin var mı? Hayır. O zaman şöyle kahvelerimizi aldık. Bizi tanımaları açısından kimin daha enlerine oynayacağız. Mesela en şu, en Tamam. bu diye. Sonra başka sohbet konularım var. Ödüm koptu canım. Burada bir şey oldu zannettim. Bir şey. Güzel iz olmuş ha. O zaman enlerle başlayalım mı? Hemen hızlı bir giriş yapalım. Hangimiz daha iyi yemek yapıyor? Sen. Hayır ya, yalan atıyor kesinlikle Zafer. Zafer bayağı iyi yemek yapıyor. Yani herhalde mutfağa %20 falan kullanıyorum ben. Geri kalan full Zafer'de. Aslında bunun bence şey de etkisi var. Çocuk olmasın, hamileliğin sürecinin bir etkisi de var. Ama önceden ne kadar giriyordun diye sorsan %40'tır. Onda da ben düşük yemek yani. yapmayı seviyorum ya. Ben mutfak Evet. adamıyım. Bir de çok lezzetli yapıyorum. O yüzden buna Zafer diyorum. Hangimiz daha iyi hediye seçiyor? Sen tabii ki de ya. Hediye özürlülüğü var Zafer'de. Evet, Böyle evet. alabilip yani nasıl alacağını bilmiyor. O yüzden genelde ben seçiyorum. Ben bayağı iyi seçiyorum bu arada. Seni bırak başkalarını da Kesinlikle. çok iyi hediye seçiyorum. Kesinlikle. Ama nasıl yani yaptığımı ben. bilmiyorum. Hangimiz daha iyi araba kullanıyor? Tabii ki de ben. Ben senin bir kere araba kullanmana denk geldim. Bana bak. Bir şey söyleyeyim mi? Ben araba Bursa trafiğinde yani sövmediği kimse kalmadı. Ama- Yanından tır geçiyor. Diyor ki sen niye benim yanımdan geçiyorsun? Zafer öyle bir şey değil. Çok yakın geçiyorlar. O yüzden. Ya ben aslında arabayı iyi kullanıyorum ama çok uzun zamandır kullanmadım. O yüzden de biraz bir şey oldu böyle. Sekteye uğradı. Evet. Ay bu soruyu sormayayım. Çok belli cevabı. Hı. Hangimiz daha iyi organizasyon yaparız? Tabii ki de ben. Bir Şöyle. zamanlar ben. Bir zamanlar Zafer gerçekten inanılmaz organizatör. Zafer diye. Organizatör Rıza. Evet, o yüzden. O yüzden aslında ama şimdi hiç öyle değil. Yani Yaşlandık çok değiştin be. be Zafer. Yaşlandık Çok değil. ve artık çoluğa çocuğa karıştık. Hangimiz daha iyi tartışma sonlandırır? Tabii ki de Tartışma sonlandırır. ben. Cümleyi iyi anlayalım. Ben. Mümkün değil. Bu Zafer Benim için değil. tartışma başladığında bitmiştir. Hayır Zafer sen bu değilsin bu arada. Zafer hiçbir zaman düzgün tartışmayı bitiremez. İşte tamam benim için diyorum ya benim için tartışma başladıktan 30 saniye sonra bitmiştir. Hangimiz daha sabırlıyız? Ben ya. Ben Ben- oynamıyorum ya. Ben değil mi? Sen mi? Çok mu sabırlısın? Kendini sabırlı mı hissediyorsun sen bakayım? Bana bak. Emin misin Zafer? Sana son kez soruyorum. Sen mi sabırlısın Zafer? Kim sabırlı? Zafer sen umursamazsın. Tamam. Sabırlı olmakla umursamazlık arasında dağlar kadar fark var. Kim daha iyi para biriktirir? Valla Zafer yemin ederim bir kuruş elinde tutamaz. sen Eskiden olsa Zafer- biriktirirsin de bak eskiden olsa Zafer çok güzel para biriktirirdi. Şu denemek an- lazım ya. Bana bir sendekileri ver de. Ha, Bakayım. tabii oldu. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yastık altındakileri bir çıkar da Aha. kim daha iyi biriktiriyor bakalım. Hangimiz daha iyi problem çözüyoruz? Matematik iş problemi bitiri- mi? Heh, Daha iyi iş bitirici anlamında. Sen ya. Çünkü ona sormuyorum. Hangimiz daha iyi duygularını ifade eder? Bence bu konu hakkında hiç konuşmayalım. Bence de. Ben. %100 ben. Zafer'in ağzından bir kelimeyi zor alırsınız. Evet. Hangimiz daha arkadaş yansıtır? Tabii ki Zafer. %100 Zafer. Ben hiç öyle biri değilim. Peki en çok kim temizlik yapar? Orta Sen be. tabii. Yok be sensin ya. Yok sen, be. Sen. Sensin. Sensin. Zafer sensin. acayip takıntılı bu arada. Bazı takıntıları var böyle. Yok şuraya şununla basılmaz. Ben ıslak mendille yaşayan bir insanım. Evet Zafer gerçekten Paket israf, paket, her yerimde. israf paket. En çok yemeği dışarıdan kim söyler? Sen Ben- tabii ki. Sen bir tane. Vallahi.
En çok sosyal medyada vakit geçiren kim? Ben Sensin. tabii ki. Yani Zafer telefonla yaşıyor ama şundan kaynaklı biraz işi orada döndürdüğü için. Kesinlikle. O yüzden elinden telefonu hiç düşmüyor. Ya şimdi çekime bile 10-15 dakika geç başladık telefon Evet. yüzünden. Ben bir o odaya gidiyorum, bir bu odaya gidiyorum, bir orada konuşuyorum, bir burada konuşuyorum. Sonunda gelebildim. Şimdi anısı olan bir soru soracağım. Ha. Hadi bakalım. En unutkan. Ne unutkan? Şu an gördüğünüz gibi unuttu. Benim. Zafer. Zafer'e bir takma isim koyulacak olsaydı B12 derdik yani büyük ihtimalle. Nasıl bu kadar unutuyorsun? Ama bence onun altyapısı var ya. Bilemiyorum ama ben işte sırf unutkanım diye Şebnemcim bana B12 başladı. B vitamini başladı. Ben mi başladın? Onu da unutmuşum. Ondan sonra ben bunu bir iki gün kullandım. Üçüncü gün falan herhalde. Yok bayağı kullandınız. Sonra biz bir ara unuttuk. Ben bile vitaminlerimi kullanmadım. Sonra getirdim sana ilacı uzattım. Dedim ki bunu iç. Hı. Bunu ne için içiyordum ya dedin. Ben dedim ki içince hatırlarsın. Çok eğlenmiştik o zaman o zaman Evet, değil mi? gerçekten. O zaman komikti. Şimdi komik olmayabilir belki. En çok kim tatlı yiyor? Ben ya. Zafer aşırı tatlı yiyorsun. Bak Ben- yani bir kadın olarak senin daha çok tatlı yediğini düşünüyorum. Kadınlar çok tatlı yer ya o yüzden dedim. Ya Bizde tam tersi. bir ara kahvaltıda bile tatlıyı kestik. Sonra Keserek kahvaltıda yiyordu. Kesmekten şey- kastı o. sonra kahvaltıda şeyle başladık. Hani çikolatayla başladık. Çikolata değil, çoko kremi. Tamam işte yani çoko çok, ama kremle- marka mı çoko krem? Marka diye işte. demedim de fark etmez. Tamam çoko kremle başladık. Ondan sonra ben şu an bal, tereyağı, reçel saçma Zafer. sapan bir şekilde Bu arada ben kahvaltıda tereyağı, bal, pekmez, ne bileyim işte reçel hiçbir şey tüketmiyorum. Kaymak hiçbir şey yemiyorum. Normalde de yemiyorum. 2-3 gündür saçmaladım. Gerçekten Ama 2-3 Zafer gündür coştu. saçma bir kahvaltı yapıyorum. Ama Zafer sen çok fena. Ben meyve yiyorum kahvaltıda. O da benim ekstrem bir durum mesela. Benim bir an önce balı, reçeli babana kitlemem lazım. Babam çok üzülür bu duruma. İnan çok üzülür. Sen götür ona üzülsün o. Ya annem reçel yapmış. Hı hı. Şimdi Babam da bayılıyor bu arada. Onun yaptığı çok güzel bir reçel var. yani Kayısılı. yesem mi, yemesem mi, yesem mi, Kararında yemesem yesen, mi? bak kararında yesen sıkıntı yok ama sen aşırı yiyorsun. Abi o tür şeyler Ay de gerçi benim babam ekmeksiz da çok yenmiyor aşırı ki. yiyor reçeli. Çok saçma bir şekilde yani balı, reçeli, sarelli ekmeksiz de yiyemiyorsun. Ekmekle yedin mi de kötü. Saçma yani. Ya kahvaltı yapacaksın. Akşama kadar zaten bir şey yemiyoruz ama Aa, kıyamam. yine de çok gereksiz yani. Bugün son lokmayı atarken dedim ya ben ne yapıyorum ya dedim. Neyse hadi. Gerçekten dedin mi bunu? Vallahi dedim. En çok kim geç kalır hazırlanırken? Tabii ki de sen. Ben mi? Zafer. Onu da şöyle açıklayayım. Açıkla bakalım. Şimdi siz kızların hazırlanması uzun sürüyor. Tamam senin kısa sürüyor da birçoğu kızın hazırlanması uzun sürüyor, tamam mı? O süreçte biz ne yapıyoruz? Biz bekliyoruz zaten bu ancak şu kadar sürede hazırlanır da falan da filan da. Son dakika bir bakıyoruz gelmişsiniz hazırlanmışsınız. Biz ne yapacağız? O kadar süre hazır bekleyemeyiz ki. Siz hazırlandıktan hemen sonra biz de hazırlanıyoruz. Ama bu hikaye diğer kızlar için geçerli. Ben Evet. 5 dakikada hazırlanıyorken sen niye geç kalıyorsun? Çünkü ben hazırım zaten ya. Hiç de bile. Hiç de bile bak. 2 parça kıyafet giyiyor. Onu da 10 saatte giyiyorsun. Bir ara Zafer'e şey diyordum. Gelinliğini dolaptan al. Yok işte gelin hazır mısın? Böyle şeyler söylüyordum yani dalga amaçlı ama yani ben Biraz- aşırı makyaj yapıyor muyum? Yapmıyorum. Yaparsam da çok uzun sürüyor mu makyajım? Ben biraz kararsızım o yüzden galiba. Evet. Geçelim diğer soruya. Tamam. Kim daha çok arkadaşlarıyla vakit geçirir? Ben tabii ki ya. Evet, Zafer aşırı derecede şey yani sosyal. Ben asosyalim. Evet. Asosyal mi, antisosyal mi? İkisi de. Sen evcisin ya. Ya, İkinci parta geçeceğiz. Hadi bakalım. Bunlar bizimle ilgili olan bilgilerdi. Zaten az çok tahmin etmişsinizdir ama size göre dışarıdan nasıl görünüyor enler? Onları yorumlara yazın. Mesela Zafer daha çok mu para harcayan biri gibi duruyor ya da ben. Öyle. Tamam mı? Ona O zaman göre bir yazın. tane de ben soruyorum.
En markacı. Size bir soru. En markacı aramızdan kim gibi duruyor? Hadi bakalım yorumlara yazın. Ben mi daha markacıyımdır, Şebo mu daha markacıdır? Evet, bekliyorum. Hadi bakalım. Kadınlar alışverişe çok zaman harcar, erkekler çok sabırsızdır. Bu klişe sence doğru mu? Kesinlikle doğru. Peki bu bizim hayatımızda Hı. doğru bir yerde mi? Yani ben çok alışverişte zaman harcıyorum, sen çok sabırsız mısın? Değil. Buna uyarladığında. Değil. O zaman Sen bu klişe. yani şimdi klişe tüm kadınları Klişe. kapsadığında %95'i böyle ama sen mesela gelinliğini bile ilk gördüğün gelinliği almıştın. Evet. Ben böyle AVM'ye girmeden önce bir geziyorum gözümle. Hı. Tak görüyorum, onu seçip oradan beğeniyorum. Başka türlü tek tek Ben de bakamam. mesela önceden AVM alışverişini hiç sevmezdim. Hep internetten alırdım. Ama artık AVM alışverişi daha mantıklı geliyor gibi. Çünkü saçma sapan komisyonlar kesiyor bu Evet. Ama işin platformlar. içinde sen olduğun için biliyorsun. Tabii tabii. Yani eğer onu bilmiyor olsaydın hala internetten alışveriş yapacaktın ki alışveriş yapmayı seviyorsun internetten. Yani tabii ki de yani çok saçma komisyon alıyorlar ya. Satıcılardan komisyonlar alınabiliyor çok yüksek ve kargo paraları da. Mesela AVM'ye gittiğimiz zaman kim daha çok zaman harcıyor kıyafet bulmak için? Sen. Evet. Yani çünkü ben kararsız kalıyorum. Daha doğrusu yani ne ihtiyacım olduğunu Biliyorsun aslında ama fiyat Abi. ve performansı düşünene kadar o arada çok süre geçiyor. ya AVM'de ne ihtiyacım olduğunu çözemiyorum. Ama mesela internet alışverişi yaptığımda benim şuna ihtiyacım var deyip alabiliyorum rahatlıkla. AVM'de o rahatlığı şey yapamıyorum, yaşayamıyorum Ama sana bir şey herhalde. söyleyeyim mi? Benim de internet alışverişim çok uzun sürüyor. Hmm. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Çok fazla seçeneği bir arada elimin altında olduğu için Hı hı. kafam karışıyor. Bak onda da benim kafam karışıyor. Erkekler duygularını ifade edemez. Kadınlar her şeyi konuşmak ister. Doğru. Tamam. Peki sence bu bizde de aynı şey mi geçerli yoksa kim daha Ya duygusal konuşmalar yapar mesela aramızda? bizde de aynı şey geçerli ya. Sence aramızda hangimiz daha duygusal konuşmalar Sen yapıyoruz? tabii. Ben mi? Ben mi duygusal konuşmalar Sen yapıyorum? daha duygusal konuşmalar yapıyorsun. Allah Allah. Bak bu ilişki düşündüğünde duygusal taraf sensin. Hmm. Ben daha böyle ruhsuz, daha kuralcı tarafım diye düşünüyorum. Doğru. Sen daha yumuşak, daha romantik, daha böyle şeysin. Duygusal. O kelime bu. Kadınlar yön bulamaz, erkekler harita Kadınlar gibidirler. kadınlar yön bulabilseydi navigasyondaki kadın yanlış yol göstermezdi. Bakın eskiden ben gerçekten yolları karıştırırdım. Hiçbir şey tarif edemezdim. Ama bu ara gerçekten her şeyi doğru tarif ediyorum. Kendime geldim çünkü bak hamilelik vesaire beni çok değiştirmişti. Hı hı. Ama şu an kendime geldim. Maşallahım var. Her şeyi hatırlıyorum. Ama sen benim eski halimi hatırladığın için bana güvenmeyip hala kendi kafandakine giderek daha çok karıştırıyorsun. Kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Diyorum ya sana navigasyondaki kadının bile kafası karışık. İstanbul'da gördük geçen gün. Nerelere soktu bizi Allah ya Rabbim ya. Erkekler teknik işlerde daha iyidir. Kadınlar ev dekorasyonu konusunda daha başarılıdır. Doğru. İyi düşün. Evet erkekler teknik işlerde daha iyi. Evet. Peki sana bir soru. Mesela şu avize gözüküyor mu buradan? Gözükmüyor. Değiştirmemişim hala. Evin Yıllar. tamirat ve dekorasyon işlerini genelde kim yapıyor bizim? Ben yapıyorum. Arkadaşlar, yukarıda görmüş olduğunuz ya da etrafta görmüş olduğunuz elektrik fişlerini bir sene öncesinde, 1,5 sene öncesinde Zafer'e dedim ki yapar mısın? O da diyor ki tabii ki yaparım. Ama bir dakika ben geçen ay Zafer sana ne hala dedim? Yapayım mı yapmadı. dedim. Sen dedin ki yok ya gerek yok dedin. Peki ne zaman yapmak istediğini söyledi mi size? Ne zaman ne zaman yapmak için bana söyledin onu? Ne zaman? Gece. Ha- Hayır. Ya Ondan sonraki gün dedim ya ondan sonraki gün değiştireyim mi dedim. Sonra sen bunu hiçbir vazgeçtik. zaman gündüz sormadın. Hmm. Gece sordum. Ben de tehlikeli olacağını düşündüğüm için hep erteledim. Kadınlar her datayı hatırlar, erkekler unutur. Tabii ki de. Anlamlı tarihler vesaire. Yok Onları biz anlamlı unutur tarihleri muyuz? falan kadınlar unutur değil ki Biz erkekler derken unutur. ikimiz arasından bahsediyorum. Ha yok yok yani önemli tarihleri
kolay kolay unutmaz erkekler ya. Yani Belki hani Zafer bir şey söyleyeyim, bu kadar unutkan olmasına rağmen o tarz şeyleri unutmuyorsun. ya o tarz şeyleri bence kimse unutmaz da İşine o tarz gelmiyor şeylerin diyorsun. olduğu günlere yakın günlerde çok yoğun çalıştıysak veya böyle kafamız yoğunsa unutabiliyoruz bazen. Bence biraz da unutmanın vermiş olduğu şeyi kullanarak böyle, nasıl desem, üstünü kapatıyorlar. Yani umursamazlığa vuruyorlar. Bizim için geçerli. Sen hatırlıyorsun çok şükür de. Hı hı. Hatta bazen ben unutacakmışım gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum. Uy, en nefret ettiğim klişeye geldik. Ay, gerçekten nefret ederim. Bunları not aldım bu arada. Okuyorum çünkü uzunlar. Erkekler uzaktan kumanda kontrolünü sever. Kadınlar romantik dizilere bayılır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu bizim için doğru mu değil mi? Yok, kadınlar romantik ya eskiden kadınlar böyle romantik diziler falan severdi ama Bence şimdi hala seviyorlar. Ben sevmiyorum. ya tamam da yine de hani birçoğu da artık şeye döndü, hani romantik dizilerden filmlerden falan soğudu artık, böyle fantastik falan bir şeyler olsun. Sen bence Yeni bizim nesil evde biraz olan öyle. şeyleri, sen bence Hayır bizim hayır, evde olan yeni nesil şeyleri... tamamen öyle. Hmm. Yani mesela bizim Zeynep'ten örnek vereyim. Hiç O zaman yorumlara romantik yazın dizi bakalım. izler mi? Gerçekten romantik dizi seviyor musunuz? Evet Yani? evet. Yani yeni nesil yazsın bakalım. Ne tür dizi filmler seviyorsunuz? Bir yazın Aynen. bakalım. Çünkü ben hiç hayatımda kendim bildiğim bile romantik bir şey sevmiyorum. Yani Ama bence o benim karakterimle ilgili. Bak, ben de ilişkimizde yani hiç- bile ben çok romantik olan taraf değilim ki. Hmm. O yüzden olabilir. Ben daha bilim kurgu, fantastik seviyorum. Erkekler kumanda kontrolünü Ay, sever derken televizyonun kumandası ya. Ay, Zafer var ya, bir oluyor. Hiç sevmediğim Diriliş Ertuğrul. Yok işte Kanal 7. Yok, abi Diriliş Ertuğrul dediğin dizi gece 1'de başlıyor. ne yapayım? Yok haberleri açıyorsun. Yok şunu açıyorsun. Hiç sevmiyorum. Bir de bir şey söyleyeyim, ne yapıyor biliyor musun? Mesela izlediğim bir program var. Son 1 dakika kalmış işte reklama girmesine. O an giriyor. İyi de tam can alıcı noktada zaplıyorsun. Tamam, hadi bu konuyu geçiyoruz. Nasıl da haklıyım ama. Hazır mısın? O deli kahve içtikten sonra benim uykum geliyor. Biraz ilginç değil mi ya? Bunu yaşayan var mı aranızda acaba? Kadınlar her zaman haklıdır. Tabii. Bizde genelde kim haklı çıkıyor konularda? Sen. Peki sen hanımcı mısın zaten? Evet. Hanımcılık iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İyi bir şey. Neden kısa cevaplar veriyoruz? Arkadaşlar, o kadar da abartmaya gerek yok bence. Teknolojiyle erkekler daha iyidir diyor. Bizde sence bu durum ne? Bir yavaş yavaş kızlar almaya başlıyor ya bu alanda, teknolojik alanı. Bizde diyorum aşkım. Ha bizde yani tamiri konusunda ben, teknik konuda sen. Yani evet, doğru. Kullanım konusunda. Ya bu biraz altyapıyla ilgili. Ben Tabii, daha çok tabii. sevdiğim için o yönde Evet. etkiliyim. Kadınlar tartışmayı her zaman uzatır, erkekler çabucak çözmek ister. Kesinlikle, Kesinlikle. doğru. Yani kesinlikle bizde bir tartışma varsa 1 dakika içinde o tartışmanın ana konusu zaten geçmiştir. Ondan sonrası boştur. Peki sence neden kadınlar uzatır? Yani neden uzatır bunu, bence? bence bunu bir düşünüp konuşalım. Kadınlar Bence- neden konuşmayı, tartışmayı uzatır? Bunu bana sorma, kendine sor. Hayır, sizin bunu biliyor olmanız Biz gerekiyor ki niye çözüm bilelim bunu? Biz üretebilelim. bunu bilseydik zaten çözümü üretirdik. Niye uzatıyorsunuz o kadar? Çünkü karşı tarafın bizi gerçekten anladığını düşünmüyoruz. Tamam. Kendimizi anlatmak. Bak. Şu an sizce bunu anladı mı? Bence hiç anlamadı yani. Zafer mesela şeyi çok yapıyor. Kavga veya tartışma sırasında şey yapıyorsun. Tamam. Haklısın. Tamam. Ya Bitti. haklısın, bu kadar. Arkadaşlar, bunu tamamen susayım. Özür dilerim falan yapıyorsun. Nefret ederim. Hiç hoşlanmıyorum. Bilinçli yapılmamış hiçbir söz bana etkili değil. Gelsin Sonuncu bakalım. klişe. Kadınlar çok düzenlidir, erkekler dağınıktır. Katılmıyorum. Ben birazdan mesela gidip dolabımı düzelteceğim. Evet. Bu arada 2 yıl oldu. Öncesinde ben düzelttim. Her sezon başı düzeltiyorum. Şimdi kış sezonunu Dizi düzelteceğim. sezonu mu bu canım benim? Şimdi kış sezonunu düzelteceğim. Yalı Çapkın 2. sezon geldi. Bir de benim yazlık kışlık ayrımım yok, biliyor musunuz? Ben bunu Şebnem'de gördüm. Yazlıkları ayrıymış, kışlıkları ayrıymış.
Baba 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 baba. Öyle şey mi olur? Arkadaşlar neyse bence bunun hakkında yorum yapmayayım. Çünkü normalde de herkesin böyle. Ya ben de yazlık kışlık ayrımı yok. Şeba bana diyor ki yazlıklarını kaldırmayacak mısın diyor. Diyorum ki ben bunları kullanıyorum. Yani şu tişört benim Ama- için yazlık ama değil. bak- Ben bunu kışında kullanıyorum. Bak kendin söylüyorsun. Sen yazın, kışın da tişört giyiyorsun. O yüzden Evet. sıkıntı yok. Ama benim kazak giydiğimi düşünsene yazın. Tamam ben de kazak giyiyorum ama tişörtün üstüne giyiyorum. Ben sade kazak giymeyi hiç sevmiyorum. Atlet de giymediğim için içime tişört giyiyorum. Acil bir durum olursa gittiğim ortam sıcaksa kazağımı çıkarıyorum. Tişörtle devam. Benim Mantıklı bunu değil mi? yaptığımı düşünsene. Ya sen yapamazsın. Öyle bir O şey yok. zaman Senin için demiyorum. Ben sadece şu konuda örnek verdim. Ama mesela benim yazlık kışlık pantolonum yok. Ben pantolonlarımın hepsini yazında kışında kullanabiliyorum. mevsimlik alıyorsun o zaman. Yani mevsimlik değil ama özellikle Kışlık pantolon diye bir şey var. Mesela benim örgü pantolonlarım var. Örme pantolonlar var. Onları kışın giyemezsin. Kalın kot var, ince kot var. Kalın kotları yazın giyemezsin. Pişersin. ben kışın da giyemem kalın kot o yüzden demek ki. Ya sen çok demek ki ince benim- takılıyorsun. Evet. Üstüne sadece kışın Zafer'in olayı kışlıkta mont. Bu kadar. Mont ve bazen boğazlı kazak giyiyor. Ya mont da çok tercihim değil. Genelde yağmurluk. Çok sever. Aşırı sever. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.